Herkese merhabalar. İstanbul Gaming Stüdyo'dan Gamer Papers kanalına hoş geldiniz. Ben Ergi. Bugün sizlere acayip fantastik bir 4-3-3B taktiğiyle geliyorum arkadaşlar. Bu taktik güncel değil, çok güncel. Evet, bu taktiğimizi özellikle benim şu an Burnley olduğuma bakmayın, güçlü bir takımsak yapıyoruz. Sebebi de birazdan zaten verdiğim taktik düzenlerinden aslında hem fantastik hem de ucuma çok dönük olan bir taktik olduğunu göreceksiniz. Taktiğimiz 4-3-3B. Bu 4-3-3 aile de oynanabilir ama 4-3 aile çok önermiyorum. Sebebi de burada bize bir tane 6 numara lazım ki pas oyunu oynayacağız çünkü. Pas oyununu 6 numarayla birlikte kurmamız daha avantajlı olur. Taktiğimizin oyuncu özellikleriyle başlayacağım arkadaşlar. Bendeki oyuncuların şu an kalitesizliğine bakmayın. Çünkü takım güçsüz bir takım. Ama biz güçlü, sağlam bir takımla bunu nasıl dizayn edebiliriz onu kısaca anlatacağım. Savunma hattından başlıyorum. Şimdi beklerimizi ve hatta orta sahamızı normal oyunda da geride tutacağımız için, yani defans ağırlıklı götüreceğimiz için defanslarının yüksek olmasına özen göstereceğiz. Ama aynı zamanda da pas oyununda oynayacağımız için biraz atak güçlerinde iyi olmasını da isteyeceğiz. Yani stoperlerimizde şu an mesela bende kayıtlı olan Aldakil isimli oyuncunun atağı 5'miş. Şimdi 5 ile 15 arasındaki atağı olan oyuncuları çok kullanmamaya çalışalım bunda. Çünkü savunmamız bu taktikte orta sahayı destekleyecek. Şu an elimde Albin Ekdal var en uygun diye onu alıyorum. Ama dediğim gibi 15-20 aralığında stoperler bulursanız bu taktik çok daha keyif alırsınız. Mesela iyi bir savunmacı olsaydı bu arkadaş, Dekroix iyi bir örnek çünkü 17 hücum var. Yine beklerimizin de savunmasını güçsüz tutmaya çalışmayalım. Savunması da hiç fena olmasın ama hücum hattına da destek versinler. Şu an hem Roberts hem Tyler'ın birinin 24, birinin 21 gayet bence ideal. Diğer videolarda her zaman genellikle ben 6 numarayı koyar takımın en savunmacı oyuncusu, yani en savunmacı orta sahası olsun diye söylüyordum. Bu taktik için biraz daha değişiyor bu iş. Burada yine savunması hücumundan daha iyi olsun tabii ki. Bu bir ön libero ama hücumu da çok düşük olmasın. Elimdeki oyuncu Berge mesela 82 savunmaya 77 hücum aslında ideal. Yani biz bunu iyi takımda atıyorum. 89 savunmaya, 80 hücum gibi düşünebilirsiniz veya daha üst overall. Ama hücumu çok da düşük olmasın. Pas oyununa uyduracağız bu oyuncuları. Aynı şekilde orta sahalarımızın da bu sefer 8 numaralarımızın da hücumunun ve savunmasının da yine dengeli olması, hatta savunma gücünün de hiç fena olmaması gerekiyor. Çünkü bu takımı biz ön taraftaki üçlüyle gol buldurmaya çalışacağız ve onlara gol attırmaya çalışacağız. O yüzden de yine dengeli gitsin ama savunması da kötü olmasın bu ikilinin. Forvet hattında kanat oyuncularımızın da, forvet oyuncumuzun da savunmasına odaklanmıyoruz, hücumuna odaklanıyoruz bu taktikte. Yani savunması tabii ki yüksek olursa başımızın tacı. Yani gelsin koyalım. Ama çok iyi bir hücumcu kanat, forvet buldunuz. Şu anki amacımız onlarla oynamak. Ben her zaman ortadaki forveti net bir santrafor severim. Ama bunu kanat oyuncusuyla da oynayıp çok başarılı olan oyuncular var. O yüzden o kısmı size bırakıyorum. Taktik kısmına geliyorum. Şimdi taktik kısımda orta sahamızın hem hücum hem savunmaya aslında dengeli olması pas oyununa uyumlu oyunculardan yarattığımızı gösteriyor. Savunma hattımızdaki oyuncuların da zaten hücum hattı hiç fena değil. O yüzden de passing game'e, yani pas oyununa çok uyumlu bir takım. O sebeptendir ki çizgi taktiklerimizde de kanatlarımızı çıkartmıyoruz veya geride tutmuyoruz. Onun yerine ne yapıyoruz? Orta sahayı desteklettiriyoruz ki orta sahayla durmadan bir kontak halinde olsunlar. Savunmayı öne çıkarttığımız için, hücum hattını da önde tuttuğumuz için bu takımı ortadaki üçlünün en azından savunmaya desteklemesi gerekecek. O yüzden de orta sahalarımızda geriye geliyor. Zaten fantastik bir taktik. O yüzden de fanteziye gitmiş durumdayım. Ama işte yapıyor yani bu taktik. Offside taktiği kullanmıyoruz bu taktikte kesinlikle. Alan markajı, müdahale kısmını hakemlere göre ayarlarsınız. Buradaki barem kısmına geldiğimizde de barem kısmındaki mantığı anlatıyorum. Yani ortalama bir istatistik vereceğim ama mantığı anlarsanız siz zaten takımınıza göre veya oyununuza göre düzenleyebilirsiniz bunları. Pres kısmımızı çok da düşük tutmayacağız. Biraz pres istiyoruz ama çok da abartmayacağız bu taktikte presimizi. Çünkü biz yavaş oyun kurmak istiyoruz. Yine hücum edeceğiz ama sakin, genellikle top ayağımızda olacak. Presimizi de o yüzden gelip böyle çok geride de tutmayacağız. Böyle gelip presleri en üst seviyelere, 80'lere de çıkartmayacağız. 55 ile 65 bantlarında tutacağız bunları. Ben hatta şöyle 61 yap.
yaptım. Yani siz de 55-70 arası diyeyim ama 65'i de çok geçirmemeye çalışın. Stilimiz genel ağırlıklı atak kalsın. Çünkü zaten rakipten güçlüysek veya bizim takım çok güçlüyse bunu deniyoruz. Düşük tutmayalım. Atağımızı mümkün mertebe 65-80 bantlarına kadar hatta çıkartabilirsiniz. Yeter ki full hücum olmasın. Yani 81'lere çıkmasın. Bence de idealleri bunda 72-71 bantları. Tempomuz burada çok önemli. Tempoyu ya düşük oyun kurlara kadar gitmeyelim. Yani 30'lara kadar düşmesin. Ama normal hızlı paslaşmaya da çıkmayalım. Pozisyon oynasınlar. İki tarafa da oynasınlar ama tempo düşüklüğüne daha yakın. Yani 40'ların başı 45-46 diyeyim. Burayı da 43 yapayım, siz anlayın. Buralara yakın tutarsanız bu takım yavaş oyun kursun. Pas oyunu yapacaklar. Zaten atak oynuyoruz. Online'a bir sıkıntımız yok. 60 bantlarını da presitte tuttuğumuz için en azından top kapma hızımız da güçlenecek. Zaten forvet hattımız yani öndeki üçlü hariç herkes savunma yapması iyi olduğu için bu takımın top kapma özelliği de yüksek olacak. Hücumunu da zaten fena tutmuyoruz oyuncular. Dengeli oyuncular çoğu. Ayaklarına da hakimler. Yani pas oyunu bu taktikte özellikle de iç sahada çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Uzmanları her seferinde anlatıyorum ama belki diğer videoları izlemediğiniz için, bunu da bilmediğim için her videoda ufak ufak geçeceğim. Kaptanı takımın en yaşlılarından yapın ama istatistiği yüksek olsun. Penaltıları takımın en iyi golcüsüne. Şu an elimde çok bir adam yok ama takımınızda iyi bir oyuncu varsa en iyi forvetinize verin. Free kick'inizi çok yetenekli bir kanat oyuncunuz varsa ona verin. Yani orta sahaya vermeyin. Elinizde bir Salah, bir Sterling, bir Anthony, Rashford tarzı yetenekli kanat oyuncular varsa onlara verelim lütfen. Kornerlerimizi de orta sahamızdaki en yetenekli yani atağa en yüksek oyuncuya veriyoruz. Gerisine de çok karışmayın. Gerisi kendiliğinden çözülür. Tekrardan bir takımımıza gelip baktığımızda son bir kısa üstünden tekrar geçiyoruz. Amacımız beklerimizin ve stoperlerimizin atağının yüksek olması ama aynı zamanda savunmaların da çok düşük olmamasına özen göstermek. Orada iyi bir denge yakalamak. Bunu aynı şekilde orta saha oyuncularımızı da iyi bir dengede hem hücuma hem savunmaya destek verebilecek 3 oyuncudan yapmak. Yani buraya gidip de çok hücumu güçlü bir oyuncu koymayın veya sadece savunması güçlü bir oyuncu da koymayın 8 numaralara. Dengeli oyuncular bulmaya çalışın. Forvet hattımızı tamamıyla hücum yapıyoruz. Orada bulabileceğiniz en iyi hücumcuları koymaya çalışın. Oyununda meta oyuncularını yürümeye çalışın. Oyunun son dönemdeki meta oyuncularına da göz atmaya devam ediyorum. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Oyunun böyle en iyi meta oyuncularını da takip edeceğim. Bu taktiği deneyin. Rakibi de çok şaşırtacağınızı düşünüyorum bu taktikte. Özellikle de kanatları kullanan, geniş oynayan takımlara karşı ortadan delmek de oyunda avantaj sağlayabiliyor. OSM'de bu tarz düşünülmüş takımlara genellikle daha olumlu bakıyor. Çünkü burada bir mantık var, bir fikir var ve buna uygun da bir takım kurduğunuz için takım da daha iyi sonuçlar alıyor. OSM'de sizin yaptığınız bu olaylar aslında sizi biraz ödüllendirmiş de oluyor. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayayım. Ben burada bitireyim. Taktiği denedikten sonra lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu likelayın. Kanalımıza da abone olun lütfen. Hoşçakalın.